Dexter Resurrection'ın 10. bölümü ve herkes için adalet, Dexter'ın bir cesedi bir tren limana attığı klasik görüntüyle sona eriyor ve serinin 3. serisinin dikkat çekici ilk sezonunu tatmin edici bir sonla tamamlıyor. Dexter Dirili 9. bölümünde Miami Metro kaptanı Batista'nın acele bir şekilde ölümüyle işler çığırından çıkmak üzereyken, sezon finali noktası ve tam bir döngüyü yakalıyor. Harrison ve Dexter, Prater'ı öldürmek için birlikte çalışıyor ve NY seri katil tapınağını bulmasını sağlıyorlar. Ancak cesedini asla bulamayacaklar. Dexter Diriliş, tüm zamanların en iyi sezonu olmak üzere güçlü bir final gerçekleştirdi. Dexter Resurrection'ın 1. sezon finalindeki detaylara gösterilen özen uzman seviyesinde. Dexter, Prater'ın kasasında Batista için yas tutarken, Brian Moser'ın karanlık yolcuya dönüşünü dahil etme fikri, tüyler ürpertici derecede mükemmeldi. Arka planda Brian'ı imzası haline gelen kırmızı yakalı gömleğini giyerken ve "Aman tanrım yine yaptın" derken gösteren yavaş kamera çekimi, Dexter'ın gerçek altın madalyasıydı. Brian'la yaptığı konuşma sayesinde suçluluk duyan Dexter, Batista için yas tutabilir. Brian, Batista için acı çekmesinin tek sebebinin sahte babası Harry'i dinlemek olduğunu söyler ve bu da Original Sin'in sonunda Harry ile Brian arasındaki çatışmaya gönderme yapar. Final, 9. bölümde Brian'ın yersiz "Batista Sashimi" repliğine rağmen Batista'nın ölümünü anarken, aynı zamanda onu Dexter'ın Prater malikanesinden kaçışında önemli bir rol oynar. Zekice, uğursuz ve klasik bir Dexter momenti. Dexter'ın Prater'ın kasasından onu çıkarması için şaşırtıcı derecede iyi uyum sağlayan Harrison'a güvenmekten başka seçeneği yok. Dexter'ın Harrison'a, Prater'ın ailesinin ölüm tarihi değil, katilleri Cooper Morris'in mahkum numarası olan 8 haneli kodu girmesini söylediği heyecan verici sahne, adeta bir aksiyon soygunu filminden fırlamış gibi. Harrison'ın babasına olan sadakati, Dexter'ın kurtuluşu oluyor. Dinklage ve Thurman, finale kadar tüm sezon boyunca harika bir performans sergilediler. Bu da rahatlatıcı çünkü diziye dikkat çekmek için kullanılan ünlü oyuncular olabilirlerdi. Thurman'ın canlandırdığı Charlie, Prater'ın kendisi hakkında gizli bir dosya sakladığını keşfettikten sonra özgürlüğüne kavuşuyor. Prater ise Batista'yı öldürdüğü için haklı olarak öldürülmüş. Prater'ın fanatiklikten gerçek bir katile dönüşümü akıllıca bir gelişmeydi. Bir an, Dexter'ın önünde Harrison'ı gerçekten öldüreceğini düşündüm. Wallace'ın Staying Alive'daki dans sahnesi, Dexter Resurrection'ın 1. sezon finalinin kremasıydı. Elbette onun kendine bıraktığı tek an, Prater'ın galasında kıyametin kopması anlamına geliyordu. Bu bölümdeki iki harika müzikal geri dönüşten biriydi. Diğeri de Scrooge'un, Harrison'ı kurtarmak için Resurrection'ın 4. bölümünde Prater'ın ölüm kulübüne gitmek için kullandığı asansörle Prater'ın çatı katına girdiği Badum'du. Dexter'ın Prater'dan kan slidını çalması, ölümünden saniyeler önce onu onurlandırmanın iyi bir yoluydu. Prater'ın içindeki hasta bir şey, ölümsüzleştirilip Körfez kasabının kurbanları arasına dahil edilmekten onur duymuş olmalıydı. Dexter, Prater'ı hatırlamak veya bir trufe olarak anmak istemiyor ve tek ilgisi Batista'yı öldüren çöpleri temizlemekti. Dexter Diriliş'in finali 2. sezonu mükemmel şekilde hazırlıyor. Dexter Diriliş finalinin belirli noktalarında hem Dexter hem de Harrison için sonun yaklaştığı görülse de, Dexter, ilk sezonu kapatmak için oldukça uygun bir noktada gibi görünüyor. Eric Stone Street'in canlandırdığı Rapunzel katili Alda dahil olmak üzere bilinen seri katillerin dosyalarıyla dolu bir arşiv, tüm işaretler Dexter'ın Dexter Diriliş 2. sezonda bir iki yolculuğa çıkacağını gösteriyor. Bununla birlikte Dexter Resurrection'ın 1. sezon finali bir şey doğruluyorsa, o da Dexter'ın sevdiklerinin eylemleri sonucu ölmesi temasının hala canlı olduğudur. Batista'nın yanı sıra Rita, Brian ve Deb ve diğer birkaç Miami Necro çalışanının da gitmesiyle bu liste giderek azalıyor ve Harrison 2. sezonda açık bir hedef haline geliyor. Harrison, Dexter'ın yanında kaldığı sürece hayatı her zaman tehlikede olacak. Charlie'nin gelecek sezon geri dönmesi harika olurdu ancak annesine Amherst'e döneceğini söylemişti. Dizinin vazgeçemeyeceği kadar harika bir karakter ve hatta Dexter'ın müttefiki bile olabilir. Dexter'ın ilk hedefi muhtemelen 2. sezonda Al olacak. NYPD dedektiflere Wallace ve Oliva'nın 2. sezonda geri dönüp dönmeyecekleri henüz belli değil. Çünkü Wallace, Prater'ın New York Reaper dosyasını bulup Don Framt adında bir adam olduğunun ortaya çıkmasıyla hikayeleri neredeyse sona erdi. Bu durum hayranların Reaper'ın Blessing Camara veya hatta Oliva olduğu yönündeki teorilerini çürüttüğü gibi görünüyor. Diriliş tekrar New York'ta geçmezse, Don Frampt'in kim olduğunu asla öğrenemeyebiliriz. Dexter Diriliş 2. sezonda New York'ta kalırsa, bunun nedeni Harrison ve Dexter'ın
Dexter'ın yeni hedef listesinin peşine düşmesi sırasında bir süreliğine ayrılmış olmaları olabilir. Harrison, üniversite hayalleri ve yeni bir kız arkadaşıyla New York'ta yer edinmeye çalışıyor ve Dexter bunu mahvetmek istemeyebilir. Bununla birlikte Dexter diriliş finalinde Dex'in bir yardımcısı olmasaydı kesinlikle ölürdü veya yakalanırdı. İşte tam da bu noktada Charlie veya birkaç yeni karakter devreye girebilir.